Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir borcam pastası tarifiyle geldim. Yapım aşaması çok kolay, çok vaktinizi almadan hazırlayabileceğiniz, özellikle çocuklarınızın çok severek yiyeceği harika bir pasta oldu. Bir borcam dolusu zahmetsiz hazırlanabilen kolay bir pasta tarifi. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimin hemen yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak uygun bir karıştırma kabımın içerisine 4 adet orta büyüklükteki yumurtamı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ekledikten sonra yumurta ve şekerim beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Bu arada ıspanak püremi de önceden hazırladım. 10-12 adet ıspanaklarımın yaprağını ayıkladım. Saplarını kullanmıyoruz. Yaprakların üzerine yarım çay bardağı sıcak suyumu ekledikten sonra blenderımla güzel bir şekilde çırptım. Yumurtamı ve şekerimi beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırptım. İçerisine 1 su bardağı ıspanak püremi, küçük bir fincan sıvı yağımı ve 1 su bardağı soğuk sütümü ekliyorum. Çok az bir miktar daha çırpmaya devam ediyorum. Ispanak pürenizi hazırlarken sıcak su kullanmak istemiyorsanız sıvı yağ ile de çekebilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar rondo veya blenderdan çekebilirsiniz. Rengi gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Artık kuru malzemelerimi ekliyorum. 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu ve unumu ekliyorum. Unumu her tarifimde belirttiğim gibi kontrollü olarak ekliyorum. İlk etapta 1,5 su bardağı unumu ekledim ve çırpmaya devam ettim. Daha sonra bir miktar daha ekledim ve kıvamını ayarladım. Toplamda 2,5 su bardağı kadar un kullandım. Son aşamada kek hamurumun kıvamı bu şekilde. İlk olarak kekimi hazırlamak için bu şekilde bir fırın tepsisi kullandım. Pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine hazırlamış olduğum kek hamurumun hepsini döküyorum. Daha sonra daha düzgün kabarması için tezgahıma birkaç kez vuruyorum. Hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Bu arada kremamın soğuması için kremamı da hazırlıyorum. 1 su bardağından 2-3 parmak eksik toz şeker, 3 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı dolusu nişastamı uygun bir tenceremin içerisine alıyorum. Pürüzsüz bir kıvamda olması için ilk etapta kuru malzemelerimi güzel bir şekilde çırpıyorum. Daha sonra üzerine 4 su bardağı sütümü ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ocağımın altını açıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar kremamın pişmesini bekliyorum. İsterseniz sizler bu aşamada hazır pastacı kreması da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde kendim hazırladım. Kekim pişip soğuyana kadar kremam da soğumuş oluyor. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısalım. 1-2 dakika daha tutalım. Bu şekilde kıvam almasını sağlayalım. Bu aşamadan sonra ocağımın altını kapatıyorum ve arada bir karıştırarak soğuyana kadar bekliyorum. Kekim de pişmiş oluyor arkadaşlar. Kekimi fırınımdan aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı ve pişti. Soğumasını bekliyorum. Bu şekilde bir tepside hazırlamamın sebebi dikdörtgen borcama göre kesip kenarında kalan kısmını üzeri için kullanacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu kekim de. Kekim soğuduktan sonra borcamımı bu şekilde ölçüyorum ve kesiyorum. Farklı borcamlarda, farklı tepsilerde veya farklı kalıplarda da hazırlayabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Kenarlarındaki parçaları da bu şekilde çıkartıyorum. Rondomdan çekerek üst kısmı için kullanacağım. Alt kısmındaki kekimi ters çeviriyorum ve borcamın içerisine koyuyorum. Üst kısmını farklı şekilde süslemek isteyenler kesmeden direkt fırın tepsinizde de hazırlayabilirsiniz. Kekimi bu şekilde borcamın içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı soğuk sütüm ile güzelce ıslatıyorum. Kekinizi kesinlikle sıcak ıslatmayın arkadaşlar. Hamur olur. Kekim sütünü çekerken bu arada kremamın içerisine krem şantimi ekleyeceğim. Kremam da tamamen soğudu. 1 paket krem şantimi ekledikten sonra mikserimle pürüzsüz bir kıvama gelene kadar kremamı çırpıyorum ve
Kekimiz sütünü zaten hemen çekiyor. Hazırlamış olduğum kremamdan az bir miktar, yarısını alıyorum ve bu şekilde spatula ile her yerine eşit miktarda dağıtıp düzeltiyorum. Daha sonra üst kısmı için, yani ara kısmı için muz kullanacağım. Dilimlemiş olduğum muzlarımı kremamın üzerine güzelce diziyorum. Farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Meyve kullanmadan da hazırlayabilirsiniz. İsterseniz muz ve çikolata parçalarını direkt kremanızın içerisine de karıştırabilirsiniz. Ben bu şekilde dilimlemiş olduğum muzlarımı tatlımın üzerine dizdim. Büyük boy 3 adet muz kullandım tarif için. Kalan kremamın hepsini muzlarımın üzerine spatula yardımıyla alıyorum. Daha sonra aynı şekilde spatula ile kremamın her yerine dağılmasını sağlıyorum ve üst kısmını güzelce düzeltiyorum. Hazırlaması sadece bu kadardı arkadaşlar. Dinlenmesini ve soğumasını bekliyoruz. Onun dışında gerçekten zahmetsiz bir pasta ve bir borcam dolusu hazırlayabileceğiniz bir pasta tarifi. Ispanak sevmeyen çocuklarınızda ıspanağı sevdirecek bir tarif olduğunu düşünüyorum. Bu arada kalan keklerimi de bu şekilde rondomdan çektim. Tatlımın üzerine tamamen kaplayacak şekilde üst kısmına bu şekilde serpiyorum. Tamamını kaplıyorum. Bu aşamadan sonra tatlımı buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında en az 1 saat kadar tatlımı dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamını serptim ve tatlımı buzdolabına gönderdim. Buzdolabında birkaç saat dinlendirdikten sonra tatlımı dilimleme aşamasına geçiyorum. Tatlımı dilimliyorum arkadaşlar. Dilimlerken görüntü açısından malzemelerin birbirine karışmasını istemiyorum. Bunun için her seferinde bıçağımı temizlemeyi unutmuyorum. Ben bu şekilde dilimleyerek 24 kişilik tatlı elde ettim. Dilimleme aşaması tamamen sizlerin tercihi. İstediğiniz büyüklükte, dilediğiniz şekilde dilimleme yapabilirsiniz. Ara kısmındaki muzları dilimlemek için bıçağınız ne kadar keskin olursa o kadar kolay dilimleyeceksinizdir. Üst kısmını süslemek için de ben ilk etapta beyaz çikolata kullanacağım. Bir yandan da beyaz çikolatamı benmari usulü eritiyorum. 70-80 gram kadar beyaz çikolatamı benmari usulü eritip içerisine 1 çay kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Sıkma torbamın içerisine koydum. Daha sonra tatlılarımın kenar kısımlarını bu şekilde sıktım. Bütün tatlılarımın üzerine bu şekilde sıkıyorum. Süsleme aşamaları da tamamen sizlere kalmış. Dilediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak da süslemeler yapabilirsiniz. Tamamen bu aşamada sizlerin tercihi arkadaşlar. İsterseniz tamamını kaplayacak şekilde de çikolata sıkabilirsiniz. Biraz daha renk katmak için ayıklamış olduğum nar tanelerimden her bir tatlımın üzerine bu şekilde 4'er adet koydum ve süsleme işlemini de bitirmiş oldum. Dediğim gibi bu aşamalar tamamen sizlerin tercihi. Dilediğiniz şekillerde süsleyebilirsiniz. Süslemeden direkt servis de yapabilirsiniz. Zaten görüntüsü ve rengi muhteşem oluyor arkadaşlar. Bu aşamadan sonra tatlımdan bir dilim çıkartıp sizlere yakından iç görüntüsünü de göstermek istiyorum. Spatula yardımıyla bir dilimimi çıkartıyorum. Bozulmaması için kenarından çatal yardımıyla kaldırıyorum ve tatlımı çıkartıyorum. Son aşamadaki görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten tatlım çok güzel gözüküyor. Şimdi tadım testi yaparak kıvamına da birlikte bakalım. Yumuşacık, yedikçe yedirten, bir dilim yiyenin bir dilim daha yok mu diye soracağı harika bir tatlı oldu. Ispanak kokusu kesinlikle olmuyor arkadaşlar. Benim gibi ıspanağınızı çiğ yapmanızı tavsiye ederim. Çiğ ıspanaklarımızı ayıklayıp blenderımızdan sıvı yağ ve sıcak suyla güzel bir şekilde çekebilirsiniz. Kesinlikle koku olmuyor ve lezzeti gerçekten muhteşem oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum.
Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.